Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir tarifle karşınızdayım. Yine ücretsiz arkadaşlar. Bütün detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar birçok çiçek yapımı görmüşsünüzdür ama gelincik çiçeğini ben görmedim ya da rastlamadım. Tasarımı yine tamamen kendime ait. Bunu da herkes rahat bir şekilde örebilecek. Vazosu da çok şirin oldu arkadaşlar. Bu şekilde koyduğunuz zaman harika bir görünüm elde ediyorsunuz. Arkadaşlar aynı zamanda bakın bu şekilde açtığınız zaman bakın bütün detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde açtığınız zaman rahatlıkla böyle kupanızı koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar Alize Diva kullandım. İstediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ama Alize Diva ile çok daha narin çiçekler elde edebiliyorsunuz. Öncelikle orta kısımdan başlayacağız. Burayı bitireceğiz. Ve yeşil yapraklarını bir sırada bitireceğiz arkadaşlar. Git gel yapmayacağız. Bir sırada bitiyor. Sonra da arkadaşlar bakın sonra da buradaki siyahı yapacağız. Sonra yapraklarını nasıl yapacağımızı sizlerle paylaşacağım. Bunu bu şekilde katlayıp vazosuna yerleştiriyoruz. Tığ olarak 1,75 numara kullandım. Arkadaşlar videoyu lütfen atlamadan izleyin. Çok önemli detaylar göstereceğim. Orayı kaçırmayın. Şimdi krem rengi ipimizle başlayalım. Yine sihirli halka yapıyorum ama içerisine bakın 2 tane zincir çekip tığın başını dolayıp DC yapıyorum. 12 DC ile içerisine sihirli halkanın içerisine dolduruyorum. Şimdi 2 tane yaptım. ...12 tane DC ile yani tam trabzanlı içerisine doldurdum. Alttaki ipi sıkıyorum ve başlangıç yerine bakın. Başlangıç yerimiz burasıydı. Oraya batıyorum. Karşısıyla ilmeği kaydırarak birleştirdim. 2 tane zincir. Şimdi dibinden itibaren arttırma yapıyorum. Aynı yere çift batarak. Yine 12 kez. Sıra sonuna kadar her deliğe çift batarak ördüm. 12 kez. Şimdi bakın karşısıyla birleştiriyorum. İlmeği kaydırarak 2 tane zincir.
dibinden itibaren DC örüyorum. Bir tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir zincir. Bir DC. Bir tane arttırma. Aralara birer zincir çekiyoruz. Ve atlamıyoruz bakın. Bir zincir. Bir tane arttırma. Bir zincir. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bir DC bir arttırma, bir DC bir arttırma, yani bir trabzan bir arttırma şeklinde 12 kez örelim. Sıra sonuna geldim. Bakın arttırma ile bitirdim ve aralara birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi bir zincir karşısıyla birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir bir üst sıraya çıktım. Dibinden itibaren DC'lere devam ediyorum. Bir tane ördüm. Şimdi 2 tane DC, bir arttırma. Aralara yine birer tane zincir. Bakın arada böyle boşluk oluyor. Bir zincir, tekrar 2 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir zincir. İki tek, bir çift şeklinde ve aralara zincir. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift ve aralara zincir çekmeyi unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift ördüm. Bakın bir zincir, bak burayı zincir çekmeyi, burada zincir çekmeyi unutmayalım. İki zincir, bir tane DC, şimdi 3 tek, bir çift ve aralara bir zincir. Sıra sonuna kadar 3 tek, bir çift ve zincirleri unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek, bir çift ördüm. Bir zincir, iki zincir, şimdi 4 tek, bir çift ve bir zincir,
Zincirleri birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi 2 zincir, 5 tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift ördüm. Bir zincir, 2 zincir. Şimdi 6 tek bir çift öreceğiz. Bakın zincirden sonrasını hep sayıyoruz. Zincir, 2 tane ördüm. 6 tek bir çift. Bir zincir. Sıra sonuna kadar 6 tek bir çift. Altı tek bir çift ördüm. Bir zincir. Şimdi 7 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 7 tek bir çift. 7 tek bir çift yaptım. Bir zincirle karşıyı birleştiriyorum. 2 zincir. Şimdi son sırayı yapıyoruz. 8 tek bir çift. Bir zincir. Bu son sıra arkadaşlar. 8 tek bir çift yapalım. Sonra ipimizi koparalım. 8 sık iğne bir artırma yaptım. Son sıramız. Bir zincir. Şimdi yeşil renkle örüyoruz. Bir zincir. Bakın bu bitiş yerinden başlıyorum ama buradaki boşluktan başlıyorum. Bakın. İki tane zincir çekiyorum. Bu boşluktan başladığım için bakın burası değil, burası.
Yani 2 tane direkt sonra batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki başlangıç yerine batıyorum. 3 tane zincir. Şu ipi alttan yürüteceğim biraz. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Bakın. 2 tane zincir. Buradaki boşluğa 2 zincir çekerek 4 kez boşluk oluşturuyorum. Şu başlangıçtaki 1, 2, 3, bir tane daha oluşturacağım. 2 zincir çekerek ve şu ipi de alttan yürütüyorum. Şimdi 3 tane zincir ve yine buradaki boşluğa batıyorum. 4 tane boşluk oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 boşluk. Şimdi şu arkadaki ipi kesebilirim. Şimdi bakın, dikkatli izleyin arkadaşlar. Buraya bakın, tığ dolamadan buradaki boşluğa batıyorum. Yani bakın, burayı sabitledim. Şimdi 2 tane zincir, bir tane boşluk atlıyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci zincirden itibaren sık iğne yapıyorum. Bir tane. İkincisini HDC yarım trabzan. Üçüncüsünü DC tam trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane boşluk atlıyorum. 2 zincir. 1, 2, yine bir boşluk atladım. Bu yaprağın her iki tarafında boşluk oluşacak. Şimdi 2 tane zincir, yine bir tane boşluk. Aralara boşluk atlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir. 1, 2, 3 tane zincirle dönüyorum. Yine buradaki boşluğu 4 kez dolduracağım. 2 zincir çekerek. Şimdi bakın, bir tane boşluk yapmıştık. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Şimdi 3 tane zincir. Yine bakın, buradaki boşluğa batıyorum. 4 tane boşluk oluşturdum. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Bakın. Zincir çekmeden batıyorum. Şimdi 1, 2 tane zincir. Bakın. Buradaki boşluk, buradaki boşluğa değil, buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2. Şimdi yine yaprak oluşturuyorum. 3, 4. Tekrar sık iğne yaptım. Ve videoyu dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi bir tane atlıyorum yine. Yine bir boşluk. 1, 2, yine bir boşluk. 1, 2, 3, 3 tane ördüm. Zincir çektim.
Yine 3 tane. Şimdi buradaki boşluğu dolduruyorum. 2 zincir. Başlangıçta 3 zincir. Bitişte de 3 zincir çekeceğiz. Şimdi 2 tane boşluk oldu. Bir, iki, üç, dört boşluk. Yine 3 tane zincirle bakın dibine buradaki boşluğa batıyorum. Sonra tekrar bakın buradaki boşluğa batıyorum. 2 tane zincir. Burası değil. Şimdi birer boşluk atlıyoruz. Hemen modelin yanına yaprak yapıyoruz. 4 zincir çekerek şimdi bakın burası değil, buradaki boşluk. 1 2 şimdi buradaki değil, buraya batıyorum. 1 2 burası değil, burası. Buradaki yaprağın her iki yanında boşluk alacak şekilde yapıyorum, örüyorum ve şimdi modelimi kuracağım. 1 2 3 3 zincir, 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir, 1 2 3 4 tane boşluk oldu. Şimdi 3 tane zincir dibine batıyorum, yani boşluğa. Şimdi tekrar bakın buradaki boşluğa batıyorum. 2 zincir, burası değil, burası. Hemen unutmuyoruz. Buraya çiçek oluşturacağız. Hemen yanına yaprak yapıyoruz. Burayı atlamayalım. Başlangıçta bir sık iğne yaptım. İkinci zincirden itibaren. Sonra yarım trabzan, yani HDC. Şimdi DC tam trabzan yapıyorum. Birer tane atlıyorum. 1 2 şimdi her iki yaprağın yanına boşluk olacak şekilde örüyorum. Bakın bir tane atladım. 1 2 şimdi bakın burayı saymıyoruz. Çünkü boşluk yanı çok yakın. Bakın şuradan itibaren, yani bu boşluklardan sonra bakın 2 tane direkt sonra batıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 zincir, yine boşluğa batıyorum. 2 zincir. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Dört boşluktan sonra bakın 1 2 3 4 boşluktan sonra 3 tane zincir dibindeki boşluğa batıyorum. Sonra buradaki boşluğa batıyorum. Bakın. Sonra 2 tane zincir, birer boşluk atlıyorum. Bir boşluk atlıyoruz.
zincir, 1 2 3 zincir, buradaki boşluğa batıyorum. Dört boşluktan sonra 3 zincirle buradaki boşluğa batıyorum. 5 tane boşluk oluşturmuş oluyorum. Şimdi şuradaki boşluğa batıyoruz. Ne yapıyorduk? Buradaki boşluğa bakın 1 2 üçüncüsüne batıyorum. Şimdi yaprak yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde modeli kuralım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir yaprakla bitiyor. Bakın 2 tane zincir çektim. Yine bir boşluk atlıyorum. Tekrar 2 zincir. Buradaki boşluğa batıyorum. Bir zincir. Toplamda model 15 tane olacak arkadaşlar. Sayalım. Bakın şu ipin olduğu yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi çiçek yapımına başlıyoruz. Öncelikle siyah ipimizi bakın birazcık böyle azıcık uzun bırakıyorum. Bu ipi çünkü alttan yürüteceğim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bakın şuradaki boşluklara batıyoruz. Şimdi o siyah ipi alttan yürüteceğim. 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Dolamadan bakın şu ipi de alttan yürüterek bu battığım yere batıyorum. Ve yanındaki boşluğa batıyorum şimdi. Tığımı dolamadan sık iğne olarak. Şimdi tekrar 3 tane zincir. Aynı yere batıyorum. Tığ dolamadan. Yanındaki boşluğa. Yine aynı yere. Yanındaki boşluğa. 3 zincir. Hep 3 zincir çekiyoruz ve boşlukları dolduruyoruz. Ve boşluğa batarken zincir çekmiyoruz. Dikkat edelim. 3 zincir. Tekrar boşluğa batıyorum. Buradaki arkadaşlar önemli detay bakın. Bu ipi alttan yürütüyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Bakın ters yüzü bana bakacak şekilde ve buradaki boşluğa batıyorum. Bakın. Zincir 3 zincir çekip burada boşluk oluşturmuştuk. Oraya ilmek kaydırarak batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopardıktan sonra bakın şu alttan yürüttüğüm ipi kendime doğru çekiyorum. Şimdi bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Şimdi çiçek oluşturacağız. Şimdi renkli ipime geçiyorum. Turuncu ile yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bakın bu düğüm attığım yerin sol tarafına bakın sol taraftaki 3 zincir çekip oraya boşluk oluşturduğumuz yere batıyorum. Oradan başlıyorum.
Bu ipi alttan yürüteceğim ve siyahı da alttan yürüteceğim. Şimdi 3 tane zincir. Tığın başını 2 defa doluyorum. Ve 2 defa da çekiyorum. Burayı 5 kez dolduruyorum. Bunları uzun uzun yapıyoruz arkadaşlar. Ayarlıyoruz. Çok da uzun değil. Ayarlayarak 5 kez dolduruyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın şu ipi hep sol tarafında alttan yürüteceğim ve ne zaman keseceğimi size göstereceğim. Şimdi bakın bu siyah ipi bağlamıştık. Oraya batmıyoruz. Oradaki boşluğa batmıyoruz. Bakın buradakine batmıyoruz. Hemen bakın hemen bu iplerin sol tarafındaki boşluk bakın 3 zincir çekip boşluk oluşturduğumuz yere batıyoruz yine. Ama HDC ile batıyoruz. Yani tığın başını dolayıp batıyoruz. 2 tane zincir. Aynı yere yine tığın başını dolayarak aynı yeri dolduruyorum. 5 kez. Şu baştaki zincir çektiğimiz yeri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, tığın başını dolayarak 5 kez doldurdum. Şimdi yine bu ipleri alttan yürütüyoruz. Yine tığın başını doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Bakın boşluk oluşturacağımız yerler zaten arkadaşlar şuradaki yeşilin ortasına 3 zincir çekip doldurduğumuz boşluk oluşturduğumuz yere batıyoruz. Tığın başını dolayıp HDC şeklinde yani yarım trabzanla orayı birleştiriyorum. Tekrar 2 tane doluyorum. Bakın iki defa doluyorum. 5 kez yine hep yapraklarını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 5 kez dolduruyorum. Şimdi tığın başını doluyorum. Bakın buradaki boşluğa batıyorum. Zaten boşluklar çok rahat bir şekilde görünüyorlar arkadaşlar. Ama bakın buradaki siyah ip bakın buradaki siyah ip arkada kalmış. Orayı tekrar sökeceğim çünkü onu da alttan yürüteceğiz. Orada kalmış arkadaşlar. Bakın bunu alttan yürüteceğiz. Bakın 5 kez dolduruyorum ve bu iplerim gözümün önünde, üçü de. Şimdi tekrar tığın başını doluyorum. Buradaki boşluğa bakın batıyorum. 3 zincir çekerek boşluk oluşturduğumuz yerleri dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bağlandım oraya HDC ile. Şimdi 2 tane doladım tığın başını. Yine 5 kez burayı dolduruyorum. Şunları aynı hizada yapalım. Düzgün olsun arkadaşlar.
Şimdi tekrar bir kez doluyoruz. Buradaki boşluğa bakın. Sonuncusuna batıyorum. Yine alttan yürütüyorum. Bakın alttan yine tığın başını dolayarak battım. 2 tane zincir. Yine aynı şekilde 5 kez dolduruyoruz. Şimdi artık burada bakın ipimizi koparıyoruz. Birazcık uzun kopardım ve artık bu siyah ipleri hafif çekiyorum ve koparıyorum. Ama bu turuncu alttan yürüttüğüm kalıyor. Şimdi bu ipi, kopardığımız ipi burayla iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi iğne ile arkadaşlar bakın nereyi birleştireceğimi ilk baştaki bakın ilk baştaki arka taraftan böyle alıyorum ve ön kısmına tek kanat, arkadan tek kanadını aldım, sonra önden bakın orayla birleştirdim. Şimdi burayı örüyorum. Şimdi bu alttan buralardan bakın iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde düzgün oluyor arkadaşlar. Buralarla aynı oluyor. Ve tekrar bunları bu ipi içeriden yürüterek bakın devam ediyorum. Bir kez daha yapınca yeterli oluyor. Şimdi orayı keselim. Şimdi bakın bu alttan yürüttüğümüz ipi şu parmağımızı buraya koyarak biraz kendimize doğru çekelim. Bakın burası böyle. Bunu ayarlıyoruz. Şimdi bu alttan yürüttüğümüz ipi alttan yürüterek devam edeceğim. Bakın yukarı çıkıyorum. Önce şöyle bir çıkalım. Şimdi buradan devam edeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bakın burası düz olan kısım. Burası ters olan kısım. Diğer çiçekleri de aynı şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar sizle birlikte bir tane daha örmek istiyorum. Bakın ipimizi birazcık uzun bırakıyoruz. Bir zincir. Şimdi buradaki boşluğa batıyoruz. Bu ipi sol tarafıma alıyorum. 3 zincir. Aynı boşluğa batıyorum.
Yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne olarak 3 zincir, aynı boşluk ve buraya sık iğne. Bakın, bu ip alttan yürütüyoruz, unutmuyoruz. Kendime doğru çeviriyorum ve karşıdaki boşluğa batıyorum. İlmeği kaydırarak bir zincir, ipimi koparıyorum ve şu alttaki ipi bakın, kendime doğru çekiyorum, büzüyorum burayı. Bakın, büzüyorum. Sonra birbiriyle bağlıyorum. Şimdi turuncu renge geçiyorum. Üç zincir, aynı yeri 5 kez dolduruyorum, aynı yere. Düzgün bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Beş kez doldurduktan sonra bu ipimi, bakın, üçünü alttan yürüteceğim. Tığın başını doluyorum. Bakın, burada 3 zincir çekerek boşluk oluşturduğunuz yerlere tığın başını dolayarak batıyorum. Tekrar üst 2 zincir. Şimdi tığın başını 3 defa doluyorum. Burayı yine 5 kez dolduruyorum. Şimdi tekrar tığın başını doluyorum. Batacağımız yerler belli zaten arkadaşlar. Oralara tığın başını dolayarak batıyorum. 2 zincir. Tekrar tığın başını doluyorum. Bakın, şöyle çevirdiğimiz zaman batacağımız yerler belli. 2 zincir. 2 defa doluyoruz ve boşlukları 5 kez dolduruyoruz. Düzgün bir şekilde. Şimdi sonuncusunu yapmadan şuradaki siyah ipi kesiyoruz.
Tığın başını doluyorum. Son yaprağımı yapıyorum. Bakın. İki zincir. Şimdi bir zincir. İpimi biraz uzun kopardıktan sonra şu alttaki, bakın altta yürüttüğüm ipi şuraya bastırarak azıcık çekiyorum. Şimdi bu kopardığım ipi karşısıyla iğneyle birleştireceğim. Bakın ilk zincirin tek tarafı, yani arkadaki tarafından batıyorum ve ön kısma batıyorum şimdi. Şimdi buraya batıyorum. Bakın tek olan yere düzgün bir şekilde çektim ve aradan ipimi yürüteceğim. Şimdi bu alttan yürüttüğüm ipi, bakın bu taraftan alttan yürüteceğim. Videoda göstermiştim. Birincisinde göstermiştim arkadaşlar. Aynı şekilde bu taraftan yürütüyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi vazomuzu yapıyoruz. Sihirli halka, bir zincir ve içerisine tığın başını dolayarak 8 defa dolduruyoruz. Sıkın HDC ile. Şimdi 2 tane yaptım. 3 4 5 6 7 8. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Şu ipi biraz alttan yürütmek istiyorum. Orada birleştirirken arasına girdi sanırım, ipin katını ayırdım. Şimdi daha düzgün oldu. Bir zincir, yine aynı yere batıyorum ama şu ipi biraz alttan yürütüp keseceğim. Şimdi her deliğe çift batıyoruz. Sekiz defa her deliğe çift batıyorum.
Karşısıyla birleştiriyorum. Bir zincir. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Şimdi bir zincirle üst sıraya çıktım. Dibine bir tane HDC ördüm. Yarım trabzan. Şimdi tığın başını yine dolayarak bir tane ördüm. Bir arttıracağım 8 kez. Bir tek, bir çift. 8 kez. Ve çift yaparak sıra sonuna geldim. Karşıyla birleştiriyorum. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Dibinden itibaren şimdi 2 tek, bir çift, 8 kez. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift ördüm. Karşısıyla birleştiriyorum. Şimdi 3 tek, bir çift. Bakın bu battığım yeri her zaman sayıyorum. 1, 2, 3, 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar ördüm. Bitişler hep çift olarak bitiyor. Şimdi bir zincirle üst sıraya çıktım. 4 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 4 tek, bir çift. Şimdi 5 tek, bir çift. Bu son arttırmam. Sıra sonuna kadar yine 8 kez 5 tek, bir çift. 5 tek, bir çift ördüm. Şimdi karşısıyla birleştiriyorum. Artık arttırma yapmıyorum. Şimdi bir sıra arttırmadan örelim. Bir sıra arttırmadan HDC yani yarım trabzan ördüm. Toplam 56 HDC'miz oldu. Karşısıyla birleştiriyorum. İlmeği kaydırarak. Şimdi 2 tane zincir. Ters çeviriyoruz. Örgümüzün düz yüzü burası olacak arkadaşlar. Ters olan kısmı. Bakın. Düz olan içeride kalacak. Şimdi bunu ters yöne doğru öreceğim artık. Bu şekilde öreceğiz. 2 zincir çektim. Dibinden itibaren DC yani tam trabzan örüyorum. 56 tane öreceğiz. Sıra sonuna kadar 56 DC örelim. Sıra sonuna kadar 56 DC ördüm. Karşısıyla birleştiriyorum. 2
2 zincir, ilmeği önden alıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane böyle önden aradan alıyorum. Bakın videoyu dikkatli seyredin arkadaşlar. Bir tane böyle bir yan kısmından bir arka kısmından bakın bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bunu ön kısmından almıştım. Bakın şimdi sonuncuyu arka kısımdan alıyorum. Karşısıyla birleştiriyorum. İki zincir. Şimdi yine buradan önden aldıklarımı önden örüyorum. Arkadakilerinde bakın arkadakilerinde arkadan alarak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bakın öndekiler zaten belli önde. Arkadakiler de arka tarafta. İpi dolayarak tığın başına dolayarak örüyorum. Bunları arkadaşlar şimdi sayalım kaç sıra olacak. 1 bakın şurası 1 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra örelim. Sonra bu kenar kısmını göstereceğim. 7 sıra ördükten sonra şimdi bir zincir, iki tane, bir tane boşluk atlıyorum. Burası değil, burası ve önden atarak böyle alıyorum. Bir zincir. Bakın, bir tane atlıyorum. Burası değil, burası önden bir zincir. Burası değil, burası. Dolamadan batıyorum. Sıra sonuna kadar buraya kadar bu şekilde örelim. Vazo yapımımız bu kadar arkadaşlar. Çiçeğimizi de yerleştiriyoruz. Umarım gelecek çiçeğimi beğenirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.